Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bu videomuzda bahsedeceğim konu hangi komplar, dördüncü sezondayız şu anda, hangi komplar artık öldü, hangi komplar ortalama devam ediyor, hangisi de hala meta ya da işte geç gelse de işte 3. 4. sezonda katılsa da şu anda dördüncü sezon olarak bahsedersek hangi kompların daha iyi oldu ve bunlar üzerinde yapacağımız yorumlardan bahsedeceğim size. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Sizler de kendi görüşlerinizi bahsedebilirsiniz. Hepimiz birer oyuncuyuz. Hepimizin ufak tefek arada görüş farklılıkları tabii ki olabilir. Şimdi sizlerle beraber başlayalım. Normalde bu erken etap kahramanlardan bahsetmeyecektim. Fakat buraları hızlı geçeceğim. Yeni başlayan oyuncular da var. Bunlardan bahsedelim. İlk sezonda bu tür komplar yapılabiliyor. Joseph'in işte Herald, yanında da bizim dayımız, Davut'umuz. Bunlar zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere free komplar. Yani free oluşturan bir komp. Bundan zaten aman aman bir fayda beklemiyoruz. Burada gördüğünüz üzere Mulan'ımız, yana Josephine'imiz ilk sezonda kullanılan. Bir de Rani'miz var. Hasar desteği sağlayan ana komutana bir kahraman. Tabi bunu her zaman Rani 3. sırada kullanacağız arkadaşlar. Ee, Güzel bir kahraman. 5 yıldız yapması çok zor. 5 yıldız yapıldığı takdirde komplardan ayrılmayan bir kahraman. 5 yıldıza kadar da diğer kahramanlarla değişiklik gösterebiliyor. Burada Deri'yi de alsanız, Josephine de alsanız ikisi de çok çok ama bir şey yapmıyor. Burada genellikle Josephine kullanılıyor. Geldik burada Leonidas, Janna Dark ve Barbarossa. Şimdi Barbarossa bildiğiniz üzere Mansa Musa gelene kadar bayağı kullanıldı. İnanılmaz güzel bir defans kahramanı. Fakat Mansa Musa'nın gelmesi de Mansa Musa'nın da ekstra kudret hasarlarıyla beraber ki o kompa hasar lazım. Ondan dolayı biraz öne geçmiş oldu. Jeanne d'Arc hiçbir statüde ve gördüğünüz üzere tavernalarda zaten sürekli onunla çıkan bir kahraman. Onunla çıkmasının nedeni de zaten bir işe yaramaması. Bunu açık söyleyebiliriz. Leonidas Kiros gelene kadar bence mızraklar arasında en iyi kahramanlardandı diyeyim size hatta. En azından bir tık daha hızlı atak çıkartan bir kahramandı. Richard'ın 5. yıldızı inanılmaz güzel bir yıldızdı fakat biraz hasar konusunda ağır kalıyordu. Fakat tank olarak kullanıldığı zaman da gerçekten alanda bayağı duran bir komptu. Yani bu komp kullanılması neredeyse imkansıza yakın, kullanılmaması gereken bir komp. Burada Guan Yu Herald ve şey var. Rani Durgavati'miz var. Burada Guan Yu tekli hedefe inanılmaz kritik hasarlar çıkartabiliyor. Guan Yu eğer Lubu'nuz yoksa ana komutan olarak kullanabileceğiniz bir kahraman. Ciddi anlamda güzel tekli hasarlar ve yüksek kritikler çıkartıyor. Burada Herald'ı buff var. Zaten Guan Yu'da kullandığımız deli becerisi Guan Yu'nun kendi imza becerisi direkt. Burada yine Rani'nin 5. yıldız olayını aynı şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonrasında geldiğimizde bunlar zaten kaynak toplayıcı ekip. Şimdi kılıçlı kompuna geçtik. Kılıçlı kompunda burada gördüğünüz 3 tane kahraman var. Bu Kraliçe Dido hem toplama hem de ekstrasında hasarcı kahraman. Bu yerine böyle değişiklik gösterebiliriz. Biz bunları taverna dayıları diyoruz. Japon dayılar diyoruz genellikle. Bu komp bir hasar çıkartabilen veya alanda dayanıklı olabilen bir komp değildir arkadaşlar. Kullanması çok tavsiye etmiyoruz. Zorunda olmadığını sürece. Burada gördüğünüz üzere Arthur'umuz var. Arthur zaten inanılmaz pahalı bir kahraman. Bunun yanına birçok komp çeşidi oluşturulabiliyor. Hani başa Miyamoto koyup yanına Arthur koyan var. İşte Arthur koyup yanına Yodit'te destek veren var. Fakat burada olmazsa olmazlardan bir tanesi tabii ki Lagertha. Fatih konusu tartışılır. Burada Miyamoto'yu önermiş ama olmaz. Miyamoto ana komutan değilken bir hasar çıkarmaz. Şimdi bu komp zaten birinci sezondan başlıyor Arthur. Üçüncü sezonda Fatih'in gelmesi de buraya eklenebilir. Miyamoto birinci sezonda var ama Miyamoto'ya ana komutan yapmayacaksınız. Bir hasar desteği beklemeyin. Burada Konstantin de kullanılabiliyor defans anlamında. Fakat Konstantin'i ben fiyat performansı olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir kahraman mı? Güzel bir kahraman ama fiyat performansları VIP 12 sandıklarından alabiliyoruz. Çok pahalı. Şu komp zaten 4. sezonda geldi. Gayet güzel bir komp türü. Burada Yodit, Fatih Sultan Mehmet ve Lagertham'ız var. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz zaten kompa sağlamlık katan bir kahramandır. Lagertha da keza hasar çıkartıp aynı zamanda destek sağlayan bir kahramandır. Burada ana komutan Yodit. Yodit'in hangi tarafta olduğu hiç fark etmez. Yodit her türlü hasarını çıkartıyor. Özellikle zamana ihtiyacı olduğundan yani zaman kazandırdığınızda. Bu da neden? Yodit'in kendi caydırma etkisi var. Bir de ekstrasında 5. yıldızda 6 keze kadar 35 kudret biriktirebiliyor. Yani 6 defa 35, 6 çarpı 35 kudret birikmesi 200 küsür bir şey, 210 öyle bir şey yapıyor. O civar bir kudret birikmesi demek inanılmaz bir hasar çıktısı demek arkadaşlar. O yüzden Yodit'i istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. Ana komutan olma zorunluluğu
Yok, tabii ki burada atıyorum Miyamoto varsa ana komutan yapmazsınız ama Miyamoto yoksa tabii ki Yodit'i ana komutan yapın. Ana komutan becerisini kullanmak amacıyla bu komp hala kullanılabilir bence. Burada Ramses'in kompu budur. Şu anlık budur. Neden? Ramses zaten yüksek hasar çıktısı. Ekstrasına dayanıklılığı. Ekstrasında kendi kendine buff veren bir kahraman. Bir de yanında Shalman'ın desteği. Shalman da hem buna destek sağlayıp ekstrasına imzalarda hem de kendisi bir hasar çıktısı sağlıyor. Burada gördüğünüz Thedora'mız var. Thedora iyileştirme ve şey odaklı, sağlamlık odaklı bir buff kahramandır. Şurada ekstra dikkat etmeniz gereken şey var. Mesela Doğuş Alevi yüksek moral diyor. Ben yüksek moral kullanmıyorum. Hani kullananlar vardır elbette. Ben Doğuş Alevi'yle strateji ustasının ihsanıyla ekstra hasar çıktısını arttırmak istiyorum. Burada savaş taktiği yangın felaketi var. Bu kompta hiçbir kahramana yangın felaketi alınmaz. Bu Süleyman'a özgü bir olaydır. Burada Sun Tzu'muz var. Sun Tzu arkadaşlar hiçbir sezonda ben meta olduğunu görmedim. Şu an Ramses bence okçuların meta şeyidir. 3. sezonda gelen Ramses yani 3. sezon yine bu. Thedora zaten vardı hep neredeyse. Yani Sandök vardı. Bununla beraber değiştirdik. Burada Philip'miş şeymiş onları Metacomp budur arkadaşlar. Okçu için söylüyorum. Burada Sun Tzu Philip Thedora pek kullanılmadı. Çok nadiren gördük ve genellikle de hızlı eriyen bir komptu. Şuraya geldiğimiz zaman Miyamoto Tirbana Konstantin. Şimdi Miyamoto Tirbana Konstantin'i uzun zamanlar kullandık arkadaşlar. Yani Ramses geldiği zamana kadar ya da işte Yodit geldiği zaman da bunu entegre ettik. Yine kullandık. Bu komp bence hala neredeyse metadır. Şimdi şöyle Miyamoto'nun ana komutan becerisindeki toplu hasar ve güzel hasar çıktıları yüksek morali bu konuda çok önemli. Ekstrasında Tribuana arkadaşlar. Tribuana çok önemli. Ana komutana %40 hasar desteği sağlıyor. Ee, O yüzden Tribuana eğer 5 yıldızsa inanılmaz bir olay çıkıyor. Yani 5 yıldız olmadan da ben kullandığımda güzeldi. Burada da ekstrası Konstantin'in sağlam tutuşuyla kompu gerçekten güzel bir komp çıkıyor. Daha sonrasında oraya Yodit geliyor. Yodit'le beraber inanılmaz hasar çıktılar geliyor. Yani buraya işte Miyamoto, Tribuana, Yodit yapıp da inanılmaz şekilde kullanabilirsiniz. Hala da kullanabilirsiniz. Fakat şu an gelen 4. sezondaki Lagerta'mız artık çoğunun yerine geçmeye başladı. Tribuana'nın da yerine geçer. Fatih'in çok rahat yerine geçer. Fatih Sultan Mehmet genellikle zaten okçuda biraz daha iyi. Fakat Tribuana'nız eğer 5 yıldızsa bu komptan çıkmaz. Şurada yine bir şey kahramanlarımız var. Geçtik. Şimdi burada Belisarius, burada Yusuf'u da anladım Oğuz abiyle beraber. Şimdi onlar denedi. Belisarius, şimdi süvariye geçtiğimiz zaman söyleyeceğiz de mızraklı kompunda iyi olduğu söyleniyor. Mızraklı kompunda henüz daha tam anlamıyla denendi mi? Çok bir meçhul. Fakat tahmin olarak yürütmemiz gerekirse bence mızraklı kompu içerisinde en güzellerinden biri olacak. Zaten burada Kiros'tan da bahsedeceğiz biraz. Az sonra Kiros'la bu vs attığı zaman Kiros buna karşı şey sağlayamıyor. Hasar savunması sağlayamıyor. Çünkü Kiros kudrete karşı sağlıyor. Stratejiye karşı sağlayamıyor. O yüzden Belisarius kompu vurduğu zaman Kiros orada birazdan göstereceğim bölümdeki yerdeki hasar düşüşünü sağlatamıyor. Burada Kalkan Demir ona çifte saldırı zaten bunlar çifte saldırı kahramanı. Elizabeth de inanılmaz bir destek kahraman. Elizabeth valide geliyor. İnanılmaz bir destek kahraman. Burada Ahsoka var. Şimdi Ahsoka konusuna gelirsek. Evet Ahsoka iyi dedik. Fakat ben bazen şey düşünüyorum. Ahsoka acaba Justine çok kötü diye bizim gözümüze mi gelmedi diyorum. Ya da ileride Ahsoka yerine daha bir şey gelecek mi? Ahsoka şu an götürüyor evet ama ileride Ahsoka yerine daha güzel bir kahraman gelirse bu kompu ben inanılmaz güzel bir komp olacağına inanıyorum. Evet burada Kiros kompumuz var. Benim yani çoğu tabii ki komp çeşitli yapılabilir. Benim burada önerdiğim net olaylardan bir tanesi de her zaman söyledim. Kiros, Boudica, Mansa Musa şu şekilde ilerlenebilir. Neden? Çünkü Boudica biliyorsunuz ki hasar desteği sağlıyor kompa. Kiros'un zaten hem dayanıklılığı yüksek hem de kritik atan bir mızraklı. Kritik atan ilk mızraklı kahramanımız. Güzel özellikleri var. Evet beta'da çok daha iyiydi. 8 vs 1 videoları, 3 vs 4 vs 1 videolarını gördük ama orası beta süreciydi. Sonra beta'da düzelttiler bunu. Globale daha düşük bir şekilde seviyede getirdiler. Zaten 8 vs 1 haliyle buraya gelseydi eğer biz free veya orta yatırımcıların vay halineydi. Neden? Hocam buna adam takacak mitolojik 3 gemleri. Adamın tekniği puanları full. Parlasker bölümü full. 8 vs 1 atan kahraman gelecek burada abi 15-20 vs 1 atacak. O yüzden
bu şekilde düzeltilmesi bence daha makul oldu diye düşünüyorum ben. Kendimizi düşünerek bir nevi. Buradan Mansa Musa'nın hem desteğiyle hem de biliyorsunuz ki kendisi yine hasar çıktısı da yapabiliyor zaten. Bundan dolayı bence mızraklarda güzel bir olay. Her şeyi gösterecektim. Burada nerede buralarda olması lazım. Kudret hasarı alanında bu hasarı 8.4 tabii ki bu birinci seviye. Şu kadar ihtimalle azaltır diyor. Kudret bonusu olarak şey yapar. Azaltır. Kudret saldırısı aldığında hasarı aldığında diyor. O yüzden strateji hasarı geldiği zaman bu savunmayı kullanamıyor. Bodykan'da hasar desteği nerede diye sorarsanız eğer şurada imza becerisinde miydi? Şöyle 90'da bir kudret hasarı verir. Tüm kahramanların hasarını %46 ihtimalle 3 saniye %20,10 arttırır. Bu şekilde bir kahraman destek sağlayan bir mızraktı. Hasarı sağlayan bu var zaten. Daha sonrasında yani bu zaten 4. sezonda geliyor arkadaşlar. Bu daha bir süre gideceğine ben inanıyorum. Zaten biliyorsunuz ki Luby'ye karşı getirilmiş bir kahraman. Alanda da sağlamlığıyla hala görülüyor. Burada Rem var. Rem'in kullanım amacı çok farklı. Biz Rem'i bazen e, farklı eleştirilerde bulunuyoruz. Rem ana komutanken de işte 3. sıraya koyulduğu zaman da farklı özellikler tetikleyebiliyor. Nasıl? Rem kendi etrafındaki müttefik veya senin komplarına buff sağlar. Eğer 4 veya 5 ya da 3 her neyse bu kadar komplarınız varsa sağlam tam oturmuş ve güçlü artık ne bileyim mitolojik gemleriniz teklif ne kadar güçlüyseniz bunu sağladığı buff alanda sizi o kadar rahat tutar. Biz hatta savaşırken genellikle alanda Rem gördüğümüz zaman direkt Rem'e saldırır çünkü etrafa çok buff sağlıyor. Rem'in yanındaki adamın kendi kompları ölse dahi kendi müttefiği olan ittifak arkadaşları geldiği zaman onları da bufflamaya devam ediyor. Böyle bir kahraman. Ama eğer yanınızdaki komplar sizin kullandığınız komplar çok çok iyi değilse Rem yapmanız çok mantıklı değil. Tabii yapıp yapmamak size kalmış ama bu asıl amacımız bununla bufflamak. Vuruyor mu? Yine vuruyor ama asıl amacı bufflamak olduğu için bence Rem kompu balina veya krakenlerin yapabileceği bir komptur. Onlar için işe yarar. Burada Sezar, Octavian ve Büşra. Büşra da çok işe yarayan bir komutan, kahraman değil. Büşra bir susturma etkisini kullanıyoruz. Burada Sezan iyi götürdü. Sezan zaten oradan buradan şuradan verdi. Yani aman aman bir harcama yapmadan alabildiğimiz bir komutan. Burada Octavian'ımız var. Octavian gerçekten çok güzel bir komutan. Octavian'ın ileride de çok rahat işler yapacağını, elinizde Octavian varsa kesinlikle ileride daha güzel işler yapabileceğini söyleyebilirim. Çünkü çeşitlilik yok. Maraşal mızrakta adam akıllı çeşitlilik olmadığı için bir kudretçi gibi. Şu an pasifte ama gelecek yeni kahramanlarla bir Selahattin gibi düşünüyorum ben şu an Octavian'ı. Hani şu an beklemede ama ileride gerçekten hakkını vereceğine inanıyorum. Bu da Kiros ve işte Belisarius kompu gelene kadar gerçekten iyi şekilde mızrak ekibini götürdüğüne inandığım bir masrafsız, daha az masrafsız bir komptur arkadaşlar. Şurada süvari bölümüne geçersek Lubu. Yani abi ne denebilir? Ne denebilir? Bu niye mor gösteriyor burada ya? Doğu Cennetten Efendisi sarı yüzük. Neyse. Şimdi Lübumuz var biliyorsunuz. Güzel kritik atan Guan Yu'yla beraber ana komutanlığı bölüşebilecek. Fakat Lübu tabii ki daha iyi. Guan Yu tekte hasar atıyor. Tekte hedefe yüksek kritik atıyor ama. Lübumuz da burada toplu hedefe kritik hasarla ve güzel hasarla çıkartabiliyor. Lübun yanına Timur koymuş ve en sona Atilla koymuş. Ya da Rani ile değiştirebilirsin diyor. Atilla'nın girdiği her komp zaten şaha kalkıyor. Yani bu konuda hemfikiriz. Ortaya bir Timur konmuş. Ben şöyle bir şey diyebilirim size. Şimdi Timur'un biliyorsunuz ki kendi kendine verdiği bir %40 hasar desteği var. Ekstrası ilk 9 saniye. Ekstrasında da 3. yıldızı tamamladığınız zaman bu hasar çıktısı %50'ye çıkıyor. Fakat bu hasarı çıkartabilmesi için bak bu hasarı çıkartabilmesi için sizin Timur'a hasar çıkartmanız lazım. Yani imza becerisiyle ya da yüzükle hasarını desteklemeniz lazım ki %40 yani %50 hasar çıktısını 9 saniye boyunca daha verimli kullanabilsin. Ama diyorsanız ki hayır ya ben buna veremem onu diyorsanız ki tavlı çelik bence özel erişebilir imza becerisinden hala söylüyorum en kötüsü. Çok bir şey yok. Siz eğer Timur bir de biliyorsunuz ki gelen hasarı %20 3. yıldızda normalde 15 3. yıldızda %5 de ekleniyor. %20 oranda azaltma etkisine sahip bir kahraman. Yani bunu defans olarak kullanabiliriz. 3 yıldız 5 yıldızı çok fazla gereksiz. 5. yıldızı sadece Kraken ve balinalar yaparsa daha fayda. Çünkü küçük ihtimaller veriyor. Timur hasar çıktısı yaparsanız dediğimiz gibi hasarını da atabilir. Fakat ben kendi şahsen defans olarak kullanmak istiyorum. Çünkü zaten elimde yaptığım hasar çıktısı sağlayabilecek bir tane Guan Yu var.
Timur da inanılmaz hasar çıktısı sağladığım zaman, o kadar masraf ettiğim zaman aman aman bir şeylere çıkacağına ben inanmıyorum. Ha biraz tabii ki Guanyu'dan belki fazla atar o kadar emekten sonra ama ben bunu defans yönünden kullanmaktan yanayım. Guanyu'da zaten köşede var. Hasar çıktısı istiyorsam Guanyu'yu koyarım buraya. Burada Atilla biliyorsunuz ki çifteleri tetikleyen imza becerisine sahip bir kahraman. Burada savaşçı şarkısıyla ana komutana hasar desteği, eleştiriyle de kritik desteği sağlıyor. Buraya Rani çektiğiniz zaman da savaşçı şarkısı ana komutan desteği, kral akıllıcıda da hasar atar ekstrasında. Kullanılabilecek bir komptur. Hala Lubu zaten hiç çökmedi. Çöküleceğine de inanılmıyor. Kiros'u getirdiler karşısına, tam eyvallah bir şeyler yapabildi yine ama yine de yok yani Lubu garip. Burada Lubu'nun yanına Arthur konulmuş. Ya Arthur olan adam ikinci sıraya koymaz. Geç. Burada Belisarius, Hannibal, Ahsoka. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu süvaride kullanıldı. Bu süvaride çok bir iş görmedi. Çok bir hasar çıktısı yapamadı. Bu denendi. Eğer siz de denediyseniz ve güzel bir hasar çıktısı gördüyseniz bunları belirtebilirsiniz. Bizim işte Yusuf'la Oğuz abi denediğinde bu şekilde bir sonuç alınmıştı bu komptan. Burada Hannibal kompumuz var. Hannibal kompu üzerinde şöyle konuşabilirim. Hannibal'ı abi Ahsoka ile beraber alıyorsunuz. Tamam mı? Birinci sezonda alıyorsunuz bunu. Dördüncü sezona geliyorsunuz. Bak hiç kullanmıyorsunuz adam akıllı. Çok zor bir komp. Ben bazılarını inanılmaz güzel şekilde gördüm ama inanılmaz büyük emekler vermişti adamlar. Bu kadar büyük emeği Luby'ye verseniz ortalıkta yatmazsınız. Hiç yatmazsınız yani. Hannibal birinci sezonda aldınız abi. Dördüncü sezona geliyorsunuz. Belisarius'la beraber entegre ediyorsunuz. Yine hasar çıkartıyorsunuz. Öyle bir aslında inanılmaz bir kahraman. İnanılmaz debuff etkileri, inanılmaz toksik. Güzel karşıya böyle hasarlar çıkartabilecek, karşı deli edebilecek bir kahraman. Fakat ne hikmetse olmuyor hocam. Yani olmuyor. Ben yani yapmak istiyordum bu kompu fakat e, belli maddi sıkıntılardan dolayı yapamadık. İyi ki de yapamamışım. Burada zaten bundan bahsetmiştik ana komutan. Bu da yine taverna komutanları. Evet, okçu bölümüne gelirsek bir yudum kahve alıp okçu bölümüne gelelim. Burada Bilüve'miz var ya da Mulan'la değiştirilebilir. Şimdi ikinci sırada Mulan'a yine bir değişiklik gösteriyor fakat Mulan ana komutan olmasından yanayım. Eğer kullanacaksanız Bilüve'yi ikinci sıraya koyabilirsiniz. Şimdi Bilüve şöyle bir şey yapsak. Şimdi ana komutana bunu çektik. Bilüve'yi ana komutana Mulan, ikinci sıraya Bilüve koyacaksanız 3'e de Fatih, Timur, Atilla her neyse bir şey koyacaksanız. Şurada Bilüve'de bir kara bayrak etkisi var. Bu kara bayrak etkisini kullanmak için bunun kudreti Mulan'dan düşük olması lazım. Çünkü en yüksek kudrete sahip kahramana destek veriyor. Kanla ödemesi de gayet güzel hasar çıktısı veriyor. Eğer Bilüve'niz şeyse haber. Eğer Bilüve'niz 3 yıldızsa ben Karabayrak kullanmanızı öneriyorum. Ama Bilüve'niz de 5 yıldızsa Karabayrak'a bence gerek yok. 2 tane atıyorum kanlı ödeme zayıf nokta kullanarak ikinci sırada Mulan'la beraber hasar çıktısı sağlarsanız daha çok fayda sağlar size. Bu komp da gider. Timur'da zaten anlattığımız üzere Timur'u ya hasar çıktısı olarak ya da burada destek olarak kullanabilirsiniz. Burada Ramses kompumuz var. Yine aynı şekilde kılıçlı gibi gayet kullanabileceğiniz güzel bir kahraman kompu diyebilirim. Burada Süleyman'ımız var. Süleyman burada Sando önermiş ama Sando'yu kullanmayınız. Buraya yine Shalman kullanmanız gerekiyor. Süleyman'da şöyle bir şey var. Süleyman'da yangın felaketlerini kesinlikle kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü Süleyman yangın felaketine destek sağlayan. Bak burada da mesela yüzüğü var. Daima alev kanatlar. Bu da yakma etkisini destekliyor. Ekstra susturma destekliyor. Mesela ne diyor burada abi bak. Diyor ki yakma ekstra strateji hasar verir. Yani bu kompta yakma etkisi tabi yakma etkisi aman ama bir hasar çıktısı veren bir şey değil de Süleyman'da bu desteklendiği için kullanılabilir. Buradan Mulan'ımız var. Mulan kompu artık böyle ikinci sezonda sekteye uğramaya başladı. Benim ilk ana kompumdu ve severek kullandı ve gerçekten de emeğini veren bir komptu. Mulan, Billy ve Atilla ya da Rani olarak kullanıyordum. Ben gayet memnundum. Fakat tek sıkıntısı Billy ve Mulan'ın tekli hedefe hasar atabilmesi. Tekli hedefe hasar attığı için artık insanlar 4. sezonda, 3. sezonda 3, 4, 5 komp çıktıkları için sahaya Mulan tekli bir komp karşı karşıyayken daha yüksek hasarlar verebiliyor. Ama etrafa çok hasar veremiyor. Hızlı eriyen zaten birim canlılığında düşük olduğu bir komptur okçular zaten. Mulan da bu konuda maalesef dayanıklılığını artık yitirmiş oldu bu düzeylerde. Süleyman da bu şekilde daha dayanıklı fakat Süleyman da bir Ramses ya da işte Mulan bence buralarda artık performansları inanılmaz düşmeye başladı. Burada şu an meta
yine Ramses kompudur. Benim görüşlerim burada bu şekilde. Ee, Bir de şey soruları geldi genellikle. Geyik yüzüğü ne şekilde kullanılmalı diye. Onu da söyleyeyim. Birkaç yerden ve Telegram'dan da sorulmuştu. Abi geyik yüzüğü karşı taraftan hasar çıktısını alıp kendi komutanlarından kahramanlarından bir tanesine veren bir yüzüktür. O yüzden eğer kompunuzda iki tane hasar çıktısı sağlayan kahraman varsa verin abi, işte atıyorum destek kahramanınıza ya da herhangi bir tanesine. O oradan en azından %33 ihtimalle hasar atan kahramanınıza getirsin. Destek kahramanı gelirse zaten hasar atamıyor. Ya umarım faydalı bir video olmuştur. Yani sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.